Merhaba sevgili arkadaşlar. Artık Frezya Sesli Kitaplar'ın yeni bir etkinliği var. Sizinle her hafta yeni bir seçim yapıp kitaplarımızı birlikte seçeceğiz ve seçtiğimiz kitapları birlikte okuyacağız. Gelin şimdi hep birlikte önce bir kitap evimize gidelim, seçimimizi yapalım, sonra yeniden devam edelim. Haydi, haydi. Gelin hadi bakalım. Bugün birlikte sizinle bu haftanın hangi kitaplarını okuyacağımızı seçeceğiz arkadaşlar. En çok satanlardan başlayıp yeni çıkanlara kadar bütün kitaplarımızı bir gözden geçirelim. Kendini tüketmeden yaşa, Barcelona'dan vasiyet. Gülseren Budayıcıoğlu, anlaşılmak şifadır. Arkadaşlar, bu hafta hangi kitabı okuyacağımıza birlikte karar vereceğiz sizinle. Siz seçin, ben seslendireyim ya da kitap özetini çıkaralım. Bu haftanın bütün kitaplarını sizin gelen yorumlarınızla seçeceğim. Lütfen beni bu konuda yalnız bırakmayın. Tercihi sizlere bırakıyorum. Hadi birlikte kitabımızı seçelim. Çok satanlar grubu bunlar arkadaşlar. Biraz daha çocuk kitapları var ama Gece Yarısı Treni. Matt Haig'in, hatırlıyorum bunu da. Bu hafta 2026'nın ilk yarısındaki kitapları zaten tanıtmıştım size. Bu Kocamın Karısı Alice Fenny. Bunu da başladım arkadaşlar açıkçası. Kocamın Karısı da çok tutulmuş bir kitap. Bununla ilgili sizinle yakın zamanda zaten siz isteseniz de ben paylaşacağım. Kendini tüketmeden yaşa. Kendimden özür dilerim. İlk sırada, 5. sırada kim var? Bugün kalan hayatımın ilk günü. Barcelona'dan vasiyet. Gülseren Budayıcıoğlu. Anlaşılmak şifadır. Yeni çıkanlardan bir onu okumak. Artık her şeye sahibiz, neden severiz? Bu kitabı merak ettim açıkçası. Fantastik sevenler var mı bilmiyorum. Fantastik kitaplara da bayılıyorum arkadaşlar. Başka ne var? Nemesis, Isaac Asimov. Barış Muslu da başarılı bir arkadaş. Meiko Kawakami, Sarı Ev. Kalbe Gelen Davet. İkra. Merak ettim açıkçası. QR kod okumak ister misiniz? Kitapların en azından fiyatlarını da görmüş olursunuz. Japon klasikleri. Evet, şu kesinlikle okumayı planladığım ve çok araştırdığım kitaplardan birisi. Yeni çıkan kitaplarımız var. Alice Fenny burada da var yine. Çok satanlarla birlikte yeni çıkanlar arasında. Neden severiz? Bak merak ettim mesela onu. Neden severiz? Okumak isterim. Anlam Eşin. Kendimi seçtim. Ne isteriz? Orhan Pamuk senden özür dilerim ama sevmiyorum kitaplarını. Eleştiri eleştiridir maalesef. Vefa Eşiği. Bu bir aşk şarkısı. Romantik sesli kitap dinlemek isteyenler olursa onlar da. Arkadaşlar yeni çıkanlardan yukarıda Burada Kalmak var. Burada Kalmak. Kürklü Venüs. Boşluğun Çağrısı. Philip Dick. Sizi inşa edebiliriz. Patrick Rothfuss.
Arzular Arasındaki Dar Yol. Dune, oh, Dune. Dune'un filmini sevmiştim. Benim gibi böyle yapay zeka filmleri sevenler ya da teknolojik filmler sevenlerin de kitapları var burada. J.R.R. Tolkien, Squart ile Gudrun Efsanesi. Sanırım bunlar fantastik kitaplar. Bunlardan da dinlemek isterseniz yazı. Yukarıda arkadaşlar Nükhet Aşkı'nın yazı kitabı var. Buna kesinlikle siz isteseniz de istemeseniz de ben bakacağım. Yeni bir kitap. Hanka'nın Işık. Hanka'nın bu sıralar çok ilgimi çekiyor. Hankang. Okuyamıyorum üst tarafa ama Işık ve İz sanırım. Bu kitabı araştırdım. Lütfen bana unutturmayın. Gerçekten çok güzel bir kitap. Edebiyat ödülü almış. Hatta yakın zamanda Nobel Edebiyat Ödülü alan Orta Asyalı bir hanımefendinin kitabı. Çok satılan kitaplardan biri de oldu bu. Onu da deneyelim. Japonların kitapları var. Yeni çıkanlardan Alice Feni. Taş, kağıt, makas. Çok satanlarda. Bırak yapsınlar teorisi. Barcelona'dan vasiyet. Canlarım, eğer istediğiniz, bulamadığınız, okumak istediğiniz halde internette ya da YouTube'da bulamadığınız her türlü kitap için bana mesaj atabilirsiniz. Ben bir şekilde o kitapları edinip sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ve dediğim gibi bundan sonra her hafta bir kitap bulalım birlikte ve o kitabı okuyalım, değerlendirelim. Yeni çıkan ve ulaşamadığınız kitaplar varsa o kitapları da bulalım. Veya bambaşka kitaplara da açılabiliriz. Kişisel gelişimi çok fazla sevmediğinizi fark ettim. Paylaştığım birkaç tane kişisel gelişim kitaplarımın çok izlenmediğini görünce sanırım izleyenlerin çok fazla motivasyona ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Eğer isterseniz iş hayatınız için, özel hayatınız için, kişisel gelişim için kitaplarımız çok fazla. Onlardan da birlikte bakabiliriz. Evde birçok kişisel gelişim kitaplarım var ama çok fazla izlenmediğini ve takip edilmediğini görünce devam ettirmek istemedim açıkçası. Burada başka neler var? Dünya klasiklerini okumak isterseniz, Türk edebiyatına bakmak isterseniz, dünya edebiyatı. Evet. Sally Rooney. Hatırlıyor musunuz bunu? Size bahsettiğimi hatırlıyorum ama Sally Rooney. Evet. Bakalım başka ne var? Türk edebiyatına geçelim. Hazreti Ali. Burayı alalım mı biraz da? Yukarıdan hadi kitaplarımızı seçelim. İsimlerini görelim. Her birine bakabilirsiniz. Elif Şafak yayınlamak istedim ama Elif Şafak'ın kitapları maalesef internet üzerinde ya da sesli kitap olarak seslendiremiyoruz. İsteyen arkadaşlar oldu ama maalesef bazı istenen, çok beklenen kitaplar vardı seslendirmemi istediğiniz. Ama bazıları telif yüzünden, bazıları da mümkün olduğunca siyasi ve dini kitaplara girmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Onlar biraz kırmızı çizgiler benim için. Mehmet Eroğlu, Sen, Yasemin ve Güneş, Matira. Senin istediğin kitap var mı aşkım? Okumamı istediğin bir kitap var mı? Senin için de okuyabilirim. Hangisi? Kürk Mantolu Madonna. Kürk Mantolu Madonna evde var. 35.000 defa okuduğumuz için başka birine geçebiliriz. Sait Faik, Türk klasikleri, Sarnıç. Sarnıç var zaten. Başka Suat Derviş. Geçenlerde Suat Derviş'in bir kitabını koymuştum zaten. Fosforlu Cevriye. Bak bunu da deneyebiliriz. Ateşten Gömleğim zaten var. Suat Derviş'in bayağı kitapları var burada. Bende de bunların zaten var kitapları. İsterseniz Suat Derviş serisi yapabilirim arkadaşlar size. Necip Fazıl çok severim.
Çok severim. Türkçülüğün esasları, Çalı Kuşu. Çalı Kuşum da telife takıldığı için ben size bunu yeniden yayınlayacağım. İçimde ahdim kaldı. İnce Mehmet, Yaşar Kemal. Hmm. Dünya Edebiyatı. Celironi. Başka ne var? Bakalım. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki haftaya kadar kitapları seçelim. Hangisini isterseniz öncelikle onu okuyalım, araştıralım. Kitap özeti, yazar detayları, bilinmeyen gerçekler. Ondan sonra bir sonraki haftanın kitaplarını seçmeye yeniden gelelim. Bakalım kim ne istiyor? Gerçekten kitap okumayı seviyor musunuz benim gibi? Paylaşmak istediğiniz varsa lütfen benimle paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.